Herkese merhaba, ben Saygın Şener. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bireysel olarak Umre'ye gitmek istiyorsanız yapmanız gereken 4 şeyden bahsedeceğim. Öncelikle bireysel Umre nedir? Bundan bahsedelim. Biliyorsunuz bu zamana kadar tur şirketleri vasıtasıyla Umre'ye gidilirdi. Mekke ve Medine ziyaretleri yapılırdı. Türkiye'deyken bu tur şirketine belli bir para yatırılır. Onlar bir kafileye sizi dahil eder. Ve bu şekilde organizasyonları bütün hepsini tur şirketi yaparak siz de ziyaret edebilirdiniz. Ama şu an internet imkanlarının artması ve Suudi Arabistan hükümetinin umre yapanlara izin vermesinden dolayı bireysel olarak da umreye gidebiliyoruz. Bunu sorabilirsiniz. Madem bir tur şirketi var biz neden bireysel olarak umreye gidelim? Bunun sebebi bireysel olarak umreye gitmek normal tur şirketlerine göre gitmekten %50 hatta daha fazla size bir indirim sağlayabilir, ekonomi sağlayabilir. 2024 yılında Ekim ayında yaptığım umrenin maliyetini sizin için buraya bırakıyorum. Şuraya bırakıyorum. Evet. Dolayısıyla burada o videoyu izleyerek siz de kararınızı verebilirsiniz. Sözü fazla uzatmadan hemen ilk adım uçak biletinin alınması. Mekke ve Medine'de yüzlerce hatta binlerce otel var. İstediğiniz şekilde size uygun bir otel bulabilirsiniz. Ama Türkiye'den Suudi Arabistan'a giden, Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye gelen 6 tane havayolu şirketi var. İndirimli olarak uçak biletinin alınması önemli. Bunun için ilk kullanacağımız araç Google Flight. Google Flight bir uygulama değil, bir hizmet Google tarafından veriliyor. Bunun için Google arama çubuğuna Google Flight yazıyoruz. Ve sponsorlu bağlantıları da geçip kendi sitesini açıyoruz. Şimdi burada ilk olarak ekran olarak karşımıza bu çıkıyor. Buradan gidiş dönüş olan kısmı tek yön olarak değiştireceğiz. Çünkü biz Umre'ye gittiğimiz zaman ya Mekke'ye ya Medine'ye ilk olarak gideriz. Medine'ye ilk olarak gittiysek geri dönüşümüzde Mekke'den havalimanı olmadığı için Cidde'den olacak. Dolayısıyla biz ilk olarak bileti İstanbul, Medine alacağız. Dönüşümüzde Cidde, İstanbul olarak bilet alacağız. Şimdi İstanbul, Medine yazıp şu gidiş tarihini açtığımız zaman önümüzdeki 2 ay boyunca fiyatların bize ne kadar olduğunu gösteren bir ekran çıkıyor. Burada gördüğünüz fiyatlar o günkü en ucuz bileti gösteriyor. Yani 13 Şubat'ta en ucuz bilet 125 dolarmış. Daha pahalılar da var tabi. İsterseniz buradan ileri giderek daha ileri tarihlerdeki fiyatları görebilirsiniz. Bakın 1 Mart'ta 105 dolara şu an bilet var. Görebiliyorsunuz buradan. Şimdi biz fazla uzağa gitmeyelim ve şu 125 dolar olan en ucuz bileti seçelim. Ara kısmına tıklıyoruz. Evet, burada en ucuz bilet 125 dolar olan Flynas'ın bir bileti. Ama 12 saatte gidiyor. Neden? Aktarma yapıyor. Aktarma yaptığı için 12 saatte giden bir bilet. Tabii biz aktarmayı burada kabul edemeyiz. Aktarmasız biletleri seçmemiz lazım. Bakın diğer bir önemli hususta şurada fiyatın yanında bir işaret var. Çantanın üzerine, valizin üzerine çarpı koymuş. Bu bileti alırsanız, böyle bir bilet alırsanız bu demek istiyor ki uçağa kabin bagajı dahi alamadan binersiniz. Yani sadece elinde bir çanta alacaksınız. Bir laptop çantası veya kadınların el çantaları gibi bir çantayla gideceksiniz. Tabi bu Umre'ye gitmek için bu bizim için yeterli olmaz. Öncelikle aktarmalar kısmından sadece aktarmasız uçuşlar olarak seçelim. Ve tekrar aramamıza bakalım. En ucuz bilet neredeymiş? 21 Şubat'ta ucuz bir bilet var. 135 dolar. Tabii fiyatlar biraz daha arttı. Ara diyoruz. Evet, Flynas'ın sanırım Flynas'la Pegasus ortak gerçekleştiriyor bu uçuşu. Yaptığı bir uçuş var. 135 dolar. Bu uçuşu seçelim. 10.35'te Sabiha Gökçen'den kalkacak. 13.45'te Medine'ye varacak. Bunu gelmeden önce size şunu göstermek istiyorum. Şimdi size buna geldiğiniz zaman fiyat geçmişini göster dediğimiz zaman bu biletle ilgili daha önceki fiyat neymiş bunu görüyoruz. Daha önceki fiyat mesela bundan 31 gün önce 202 dolarken şimdi 135 dolara düşmüş. Şu yukarıdaki bir indikatör var. Bu fiyatın düşük, normal veya pahalı olduğunu gösteren bir indikatör. Buradan da bakarak aslında aldığınız bilet ucuza mı alıyorum, pahalıya mı alıyorum buradan görebilirsiniz.
Şimdi bir adet ücretsiz kabin bagaj hakkınız var bu bilette. Bir adet de kayıtlı bagaj ücretli. Yani bir tane daha valiz getirirseniz ücreti mukabilinde onu da götürebilirsiniz. Bu bilet Flynas'ın kendi sitesinde 135 dolar ama ly.com'dan rezerve ederseniz 119 dolara rezerve edebilirsiniz. Aslında bu da güvenilir bir site. Google bunu burada yayınladığına göre güvenebilirsiniz. Ama ben yok kendi sitesinden olsun herhangi bir risk almayayım diyorsanız 15 dolar fazla para vermeniz gerekiyor. İstanbul Medine'yi aldıktan sonra Cidde İstanbul'u da bu şekilde arayıp bulacaksınız. 21 Şubat'ta bu bileti aldıysanız hani 10 gün kalacaksanız 10 gün sonra yani 9 gün sonra 11 gün sonraya bakacaksınız. 15 gün sonra ise ona göre bir tarihte ucuz bilet aramaya bakacaksınız. Baktığınız dönüş biletleri çok pahalıysa o zaman kendinize yeni bir tarih belirleyeceksiniz. Hemen bu bileti almayacaksınız. Yani dönüş tarihine baktınız biletler çok pahalı. Ben artık 21 Şubat işte 21 Şubat 28 Şubat'ta gitmeyeyim. Farklı bir tarihte gideyim diye kendinizi değiştireceksiniz. Bunun dışında havayolu şirketlerinin kampanyaları oluyor. Bu sayede daha ucuza biletler olabiliyor. Ama böyle bir kampanya yaptığı zaman gece saat 00'da hemen gideceksiniz. Orada bilet varsa yani o kampanyanın içinde bir bilet varsa Medine ve Cidde'ye giden oradan alacaksınız. Çünkü ertesi güne kaldığınızda o biletler de gidiyor. Şimdi uçak biletini aldık. İkinci olarak yapmamız gereken şey ise otel rezervasyonunun yapılması. Otel rezervasyonları için Booking.com'u kullanıyoruz. Booking.com hem internet sitesi var. Ayrıyeten bunun uygulaması var. Bu sayede uygulama sayesinde rahatlıkla otel rezervasyonunu yapabilirsiniz. Medine 21-24 Şubat. Hani 21 Şubat'ta oraya gittik. 3 gün 4 gün kaldıysak onu düşünüyoruz. Burada kaç kişi gidecekseniz 2 kişi ise 2 kişi. 4 kişi ise 4 kişi. Yani 4 kişiye bir oda. Mesela buraya 2 kişi yazdınız. 2 oda yazdıysanız bu birer birer kalacaksınız demektir. 4 kişi 2 oda yazdıysanız ikişer ikişer dağılım yapacaksınız. Yani toplam gidecek sayı toplam istediğiniz oda gibi düşünebilirsiniz. Biz yine 2-1 diyelim buradan. Buradan fiyatlara bakabiliriz ama harita görünümünden ben otelleri nereden tutmanızın avantajlı olacağını size burada göstermek istiyorum. Şu an çok geniş çerçevede oteller görünse bile genelde Medine'de şu yakın otellerde kalınmakta. Şu gördüğünüz dikdörtgen çizgi Mescid-i Nebevi'nin bölgesini gösteriyor. Biraz daha yakınlaştığımız zaman evet şu gördüğünüz yerde binanın içi. Şimdi şu hemen gördüğünüz hatta şöyle Google Earth şeyini açayım. Şu gördüğünüz yeşil kubbeli bina Peygamber Efendimiz'in kabrinin bulunduğu Hücre-i Saadet. Ve vakit namazlarında imam bu Peygamber Efendimiz'in mescidinin kabrinin hemen yanında durur. Ve kıble de aşağı doğru olduğu için şu taraflarda şu bölgede vakit namazları cemaatle kılınamaz. Bunun arkasında olmanız gerekiyor. Dolayısıyla arka taraftaki oteller bu yönden şanslı. Yani bu otel burada kalıyorsanız hemen gelip şu avluda dahi namaza durabilirsiniz. Bir diğer önemli nokta da şu. Mescid-i Nebevi'nin bina kısmında kadınlar için ayrılan bölüm arka köşeler. Şu an ekranda gördüğünüz işaretlediğim yerler. Ve bunların girişleri de arkadan ve yandan olmakta. Dolayısıyla eğer şu arkadaki otellerden rezervasyon yaparsanız bu şekilde hem binaya girmek hem namaz için Mescid-i Nebevi'ye gelmek çok kolaydır. Diğer insanların çokça vakit geçirmek istediği bir yerde Peygamber Efendimiz'in kabrinin önünde bulunan şu büyük avluda insanlar genelde çok vakit geçirmek ister. Burada Kur'an okuyan insanlar, zikir çeken insanlar, kitap okuyan insanlara rastlarsınız. Dolayısıyla bu ön tarafta bir cazibe merkezidir. Eğer bu ön tarafta şu otellerden tutarsanız da bu yöne erişiminiz kolay olur. Aynı şekilde şu baktığınız zaman sol taraf şurada gördüğünüz oteller gene bir avantajlı. Şu alttaki oteller mesela şunlar bayağı uzak. Yani şu gördüğünüz şu üçgenimsi kısım şöyle üçgen kısmı olan yerde yani orası ciddi manada uzak. Eğer burada avantajlı bir otel bulursanız yani baktığınız bir otel bulursanız da fiyat çok iyi. Siz de yürümek olarak mescide gitmek olarak bir sıkıntı çekmiyorsunuz. Bunu tutabilirsiniz. Çünkü mescidden otele gitmek yani günde 2 sefer diyeyim otelle mescid arasında gidersiniz normalde eğer sizin herhangi özel bir durumunuz yoksa. Şimdi
Bu gösterdiğim yerlerden otelleri buldunuz. İşte 4 tane 5 tane fiyatına göre ucuz olan otelleri aldınız. Ben bu 4-5 tane otelden birinde kalayım dediniz. İsimlerini aldınız. Ama aradan nasıl seçim yapacaksınız? Yani hangi otelde kalayım diye düşünüyorsanız burada şunu yapacaksınız. Otelin ismini Google'dan aratacaksınız. Bu otellerin aynı şekilde Booking.com'da da yorumlar var. Bu yorumları da okuyabilirsiniz. Bu yorumlara göre de hareket edebilirsiniz. Ama Booking.com'da herkes yorum yapamıyor. Sadece bu otelden rezervasyon yapmış Booking.com kullanıcıları yorum yapıyor. Yani kısıtlı bir alan. Buradan da faydalanabilirsiniz. Ama ben size Google'ı öneririm. Google'dan bulduğunuz otelin ismini yazacaksınız. Ben Ekim ayında kaldığım oteli buradan yazıyorum. Golden Erkwan Otel. Medine'deki bir otel. Ve buradan yorumları açıyorum. Yorumlarda da en yeni yorumları okuyabilirsiniz. Çünkü neden? Otel 5 yıl önce bir yorum yapılmıştır. Otel çok güzeldir demiş ama benim ona bir ihtiyacım yok. Benim için önemli olan yeni yorumlar veya en alakalı yorumlar. Şimdi buradan yeni yorumları açtığımız zaman işte burada 5 yapılmış. Otelin olanaklarından memnunuz demiş. Mescid-i Nebevi'ye yaklaşık yürümekte 10 dakika. Evet. Çok güzel. Odalar çok ama çok dar ve ses rahatsız edici. Odadan duyabiliyorsunuz ve oda kapalı bir iş yerine bakıyor. Bu maalesef yani otellerin geneli böyledir. Yani oradaki bir oteli normal bir turistik bir otelle benzetmeyin. Oradaki bir otel sizin orada gece konaklamanız için yapılmıştır. Ve dışarı bakması da aslında çok da mümkün değil. Çünkü ciddi bir sıcaklık var. Sıcaklık olduğu için pencereler filmlidir. Ve kalın kalın perdelerle pencereler kapalıdır. Ya buna çok takmayın. Benim odam işte caddeye bakacak demeyin. Bizim Medine'de kaldığımız otelde aynen burada anlattıkları gibi çok küçük bir odaydı. Evet, ses yalıtımında da biraz bazı problemler vardı. Ve oda boşluğa bakıyordu. Yani dikdörtgensel içi boş bir şey düşünün. Boşluğa bakıyordu ama ya bunu çok takılmayın. Çünkü burada 3-4 gün kalacaksınız ve sadece gece yatmak için kalacaksınız. Yan taraftaki evet insanların sesi az çok da geliyordu. Ama çok da takılacak bir şey değil. Çünkü burada önemli olan temizlik. Yani otel temiz mi? Kirli mi? Otel yeni mi? Otel yenilenmiş mi? Otel temiz diyorsa, otel yenilenmiş diyorsa, otel yeni diyorsa seçmeleri için bence gayet uygun kriterler. Fiyat da uygun olduktan sonra seçebilirsiniz. Ben bu videoyu hazırlarken şunu fark ettim. Ben Ekim ayında baktığım zamanki fiyatı çok ucuz oteller şu an fiyatı çok acayip bir şekilde artmış. O zaman bana pahalı gelenlerin fiyatı şu an ucuz. Muhtemelen otellerde kendi müşterileri az olduğu zaman fiyatları düşürüyor. Çok müşterisi olduğu zaman da fiyatları yükseltiyor. Fiyatlara aldanmayın. Yani fiyatı pahalı, bu iyi bir oteldir gibi diye düşünmeyin. Gayet ucuz otellerde çok güzel olabilir. İhtiyacınızı görebilir. Buradan seçebilirsiniz. Aynı şekilde buradan Medine'den bir otel seçtikten sonra Mekke'deki otellere gelelim ama onu size anlatmam lazım. Buradan Mekke'ye yazalım. Şimdi 24'ünde oraya gittiğimize göre hani biz artık 24'ünden işte ayın 28'ine kadar olsun. Mekke'de otel arayacağız. Burada haritada gösterelim Mekke'yi. Şimdi Mekke'de sadece Mescid-i Harem'in etrafında otel yok. Birçok yerde otel var. Çünkü Mekke'ye gelen hacı sayısı, umreci sayısı Medine'ye göre çok fazla. Şimdi şurada biraz daha yakınlaştıralım. Şimdi burada Kabe'yi görüyorsunuz. Buraya Mescid-i Harem diyoruz mescidine de. Ve etrafında oteller var. Şimdi ilk tercih edeceğiniz oteller şu etrafında gördüğünüz, bakın şurada gördüğünüz Zemzem Tower, o meşhur tower olan otelleri tercih edebilirsiniz. Burada konaklayabilirsiniz. Çünkü bunlar hemen mescidin yanında, Medine'de olduğu gibi buradan hemen inip namaza durabilirsiniz. Cemaate uyabilirsiniz. Bu yönden ulaşım olarak çok güzel imkan sağlar. Ama fiyatları yani Medine'deki otellerin bile çok üzerinde, çok pahalı olabilir. Ben Ekim ayında gittiğim zaman benim tuttuğum otele göre buradaki oteller 8 kat pahalıydı. Ben 5.000 lira verdim toplamda. Buradaki oteller 40.000 lira bandındaydı. Eğer bu oteller pahalı diyorsanız ve daha ekonomik bir otel arıyorsanız servisli artık otellere bakacaksınız. Benim size buradaki tavsiyem Mahbes bölgesi. Şimdi Mahbes bölgesi için bakın
Şurası hemen Kabe. Burası saray binası. Ve şurada da hemen bir duraklar var. Bu duraklardan işte Mahbes bölgesindeki servisler bu duraklara geliyor. Bu duraklardan hemen iniyorsunuz ve şurada da bakın avlu başlıyor ve insanlar burada namaz kılıyor. Biz sabah namazını burada inip hemen şuradaki bulunan halılarda kılıp tekrar otelimize geri dönüyorduk. Şimdi bakın şurada bir tünel var. Bu tünelden geçerek buraya geliyor ve buradaki şu bölgedeki oteller Mahbes bölgesindeki oteller. Şimdi şu yolun şu üstündeki oteller bir tık pahalıdır. Çünkü hemen yanından kalkıyor. Bu sadece otobüsler için ayrılmış bir yol. Şurası da normal trafiğin aktığı bir yol. Dolayısıyla işte bu kadar rahat bir şekilde Kabe'ye gidip gelebilirsiniz. Şuradaki oteller bir tık daha ucuz olabilir. Sebebi işte yolu geçmeniz gerekiyor. İşte şu bölge bakın şu bu kadar bölge Mahbes bölgesi olarak geçiyor. Sınırlı. Şu aşağıdaki yerler burada Diyanet'in de birçok oteli var. Şu aşağıdaki bölge şurası da Aziziye bölgesi olarak geçiyor. Eğer buradan bir otel alırsanız bu otellerin servisi Gazze garajına gider. Gazze garajı da Kabe'ye yani Mescid-i Haram'e en uzak olan garaj. Yani oradan indikten sonra bayağı bir yürürsünüz ki Kabe'ye ulaşmak için. Buradaki otelleri düşünebilirsiniz, bakabilirsiniz. Ben buradan benim kaldığım otel olduğu için size gösteriyorum buradan ki daha doğrusu şöyle göreyim ki hani otelin bu bölgenin nerede olduğu anlaşılsın. Anan Hotel Bay Sunot'da biz kaldık. Gayet güzel yeni bir oteldi. Ama illa bu otelde kalmak zorunda değilsiniz. Bölgedeki bütün otellere bakabilirsiniz. Yani ben bir daha gidecek olsam illa bu otelde kalacağım demem. Daha ucuz, daha temiz, daha güzel bir otel varsa onu tercih edebilirim. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Bu bölgeden otel bakabilirsiniz. Kesinlikle eğer bu bölge mi Aziziye mi derseniz bu bölge servisli oteller için birinci öncelik. Yani çok ucuz, çok ucuz ekonomik bir otel bulursunuz Aziziye'de. O da tercih edilebilir. O da makul. Şimdi otelimizi de bu şekilde ayarladıktan sonra aynı şekilde oteli de Google'dan aratacağız. Oradaki yorumlara bakacağız veya booking.com'la bakacağız. Buradan kararımızı vereceğiz. Birinci adım uçak bileti, ikinci adım otel rezervasyonu, üçüncü adımsa transferlerin gerçekleştirilmesi. Medine'den Mekke, Mekke'den Cidde Havalimanı transferlerin gerçekleştirilmesi. Ben burada size hızlı treni öneriyorum. Çok konforlu, çok rahat bir şekilde gidiyorsunuz. Suudi Arabistan bir çöl olan bir yer. Yani bayağı sıcak. Medine'den Mekke'ye giderken bayağı bir kötü olabilirsiniz. 5-6 saat otobüs yolculuğu sürüyor. Tren ise 2 saat 20 dakikada sürüyor. Bunun için hızlı trenin internet adresi sar.hhr.sa sitesine giriyoruz. Hem bunun uygulaması var hem internet sitesi var. İkisinden de kullanıp biletimizi alabiliriz. Burada gene tek yön alacağız. Medine'den Mekke'ye. Biz 21'inde oraya uçtuğumuzu düşünelim. Oradan 24'ünde de Mekke'ye geçtiğimizi düşünelim. Biletlere bakalım. Bu biletlerde tek fiyat uygulaması yok. Biletler satıldıkça fiyatlar artıyor. Biz Ekim ayında gittiğimizde dip fiyatlarda yani en ucuz fiyatlarla orada yolculuk seyahat etmiştik. Ama işte tabii şu an fiyatlar bir tık artmış. Bunu da dikkate almanız lazım. Burada bir tane normal çantanız, el çantası, bir tane de bagaj hakkınız olduğunu söyleniyor. Ama pratik durumda o kadar kontrol etmiyorlar. Yani çantanız kaç tane var diye bakmıyorlar. Onu size söyleyebilirim. Şimdi burada saatleri görüyorsunuz. 7.30'da başlıyor. Ve yaklaşık 2 saat 25 dakika sürdüğü söyleniyor. Burada 2 duraklı olanlar var. 1 duraklı olanlar var. 3 duraklı olanlar var. İşte hiç durak olmayan direkt gidenler var. Bunların açıkçası çok da bir önemi yok. Yani 2 saat 20 dakika ile 3 saat 9 dakika arasındaki ciddi manada bir fark yok. Burada bence en ucuz olan bileti alacağız yine. Bakalım fiyatlara. Mesela 12.50'deki fiyat neymiş? Şimdi bu business. Biz ekonomiye bakacağız. Ekonomi 172.5 Suudi Arabistan riyali. Bakalım şöyle 10'daki bilete bakalım. Gene ekonomiye bakalım. 172,5 riyal.
Görünen o ki 172,5 riyal bilet fiyatları sabit. Buradan hepsine bakabilirsiniz ve ucuz olana alabilirsiniz. Şurada özellikle şunu söyleyeceğim. Burada bilet aldıktan sonra bu biletin çıktısını alın ve yanınızda götürün. Yani bir çıktısını almayıp da sadece PDF'ini alıp onu cep telefonundan tutarım derseniz o PDF'i açıp o makinalarda okutup barkodu okutup geçmek zor oluyor. Çünkü biletin üzerinde bir barkod var. O barkodu okutup makinelerden gidiyorsunuz. Yani herhangi bir pasaport kontrolü, biletteki isim kontrolü vesaire yok. Sadece bir barkod kontrolüyle içeri giriyorsunuz. Onun için ben size biletin çıktısını alıp yanınızda kağıt olarak çıktısı olmasını tavsiye ediyorum. Siz Medine'den Mekke'ye geldikten sonra buradan Mekke ve Cidde Havalimanı olarak biletimizi tekrar alacağız. Diyelim 28'ine bakalım. 28'inde mesela yine buradan bakalım. Ekonomi olarak da 69 riyal. Burada bilet ücreti var. Muhtemelen hepsi 69 riyal olduğunu düşünüyorum. Evet, hepsi 69 riyal. 69 riyal kişi başı bilet para ödeyerek de buradan bilet alabilirsiniz. Dördüncü aşama ise vizenin alınması. Vizenin alınması için de gene elektronik bir şekilde vizeyi alabilirsiniz. Yani hiç yerinizden kalkmadan bulunduğunuz şehirdeyken alabilirsiniz. Bunun için alacağınız site ksavisa.sa. Bu siteye giriyorsunuz. Bu Suudi Arabistan'ın kendi sitesi. Burada ziyaret seçiyorsunuz. Ziyaret. Buradaki amacınızı sorduğu zaman turist olarak seçip ve ülke olarak da Türk olarak seçiyorsunuz. Ve mevcut vizeleri göster diyor. Burada elektronik vize. Buna müracaat ediyoruz. Tabi burada giriş yapmanız lazım. Giriş yapıp kendinize bir kullanıcı adı açıyorsunuz. Ve o şekilde alıyorsunuz. Vize alırken dikkat edeceğiniz en önemli husus şu. Bizde biliyorsunuz birkaç ismi olan insanlar var. Burada da ilk adım, ilk ad yani first name İngilizce, orta ad mid name ve surname şeklinde yerler var. Biz kesinlikle mid name'e yani orta isme kesinlikle bir şey yazmıyoruz. İki adınız varsa first name yazıyorsunuz. İki tane soyadınız varsa surname yazıyorsunuz. Mid name kısmı biz Türkler için kesinlikle boş bırakılıyor. Bizim için değil o. Başka milletler için kullanılabilir. Bu şekilde 4 adımı yaparsanız, uygularsanız rahatlıkla bireysel umre yapacak şekilde Türkiye'deki bütün işlemlerinizi bitirmiş olursunuz. Bundan sonraki bütün işlemleriniz için kanalımda videolar var. Orada yemeği nerede bulabilirsiniz? Nerede yemek yiyebilirsiniz? Havalimanından transfer nasıl yapılacak oteller bölgesine? Onunla ilgili fiyatlar konusunda taksiler, fiyatlar ve hurma pazarındaki fiyatlar ve hurmalarla ilgili çok detaylı kanalımda videolar var. Bu videoları izleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz. Siz de umre yapabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Bu videonun da sonuna geldik.